Herkese merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız Allah bilinciyle uyumlu olanlar tüm boyutların üzerinde yürür olacak. Hiç düşündünüz mü sevgili arkadaşlar? Varoluş dediğimiz, hayat dediğimiz, uzay dediğimiz, yani bu sınırsızlık hali içerisindeki yaşamın tamamı neden var? Bizler neden yaratıldık? Neden varız? Uzay neden var? Yıldızlar neden var? Yani Allah çok canı sıkıldı da mı bizi yarattı? Yani bizler tanrısal oyuncaklar mıyız? Bu kadar basit olmasa gerek. Normalde işte dini öğretilerde baktığımızda da Adem yaratıldı. İşte yasak meyveyi yedi. Cennetten kovuldu. Peki Allah veya Tanrı cennetten kovacağı birini neden yarattı? Yani bu şekilde bir sorgulama yaptığımızda aslında burada bir sembol olması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani yoksa bizim gözümüzdeki Allah bilinci çok da kusursuzluğu varlığında barındırıyor gibi gözükmüyor. Ve ben bu şekilde açıklamayı yaparken de tamamıyla vicdanım rahat bir şekilde bunu söylüyorum. Çünkü benim inandığım öğreti benim devamlı akletmem gerektiğini söylüyor. Peki hal böyleyken ondan geldim, ona döneceksem ve bu beden varlığım içerisinde onun nurunu ve ışığını taşıyorsam ve dünya planeti dediğimiz bu çok yoğun bir şekilde kutupluluk ve dualiteyi varlığında barındıran bu keşmekeş gezegenin içerisinde devamlı olaylardan olaylara savruluyorsam ilk başta bunu sorgulamam lazım. Ben neden varım? Neden yaratıldım? Dünya neden var? Uzay neden var? Beni yarattığına inandığım kudretin, en yüksek bilincin benimle işi ne? Derdi ne? Siz de bunu hiç düşünüyor musunuz? Yani bence düşünmeliyiz. İşte bu düşüncenin sonunda şöyle bir sonuca varıyoruz. Ben ruhsal varlık olarak tanrısallığımı unuttuysam ve bu beden kıyafeti içerisindeysem aslında bu beden varlığımı aşmak üzerine bir bilinci izlemem gerekiyor. Bakın tekrar ediyorum. Eğer ben ruhsal bir varlık olarak tanrısallığımı unutup bu beden kıyafeti içerisine girdiysem ve tüm öğretiler ondan geldik, ona döneceğiz diyorsa demek ki benim bu beden varlığımı aşmam, beden varlığımın frekansının üzerine çıkıp unuttuğum tanrısallığımı hatırlamam gerekiyor. En azından doğrusal bir bakış bana bu mesajı veriyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Zaten başlığı o şekilde atmamın sebebi de aslında bu motivasyon. Allah bilinciyle uyumlu olduğumda tüm boyutların üzerinde yürürüm. Çünkü ondan geldim, ondan olduğumu hatırladım ve onunla tekrardan bir bütün olacak yükselişe geçtim. Artık boyut kavramı, bilinç kavramı, beden kavramı, uzay kavramı diye bir şey artık yok demektir. Çünkü parça bütüne dönmüş demektir. Peki bu nasıl olacak? Şimdi böyle bir giriş yaptık. Peki nasıl olacak? Peki hiç düşündünüz mü? Dünyada bu kadar insan var
ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi bambaşka karakterlerde, bambaşka duygusal hallerde, bambaşka zihinsel hallerde, farklı farklı kazanımlar, farklı farklı kaybedişler, farklı farklı motivasyonlar. Hiç kimsenin yolculuğu birbirine benzemiyor. Herkesin karması birbirinden farklı. Yani buradaki mesaj nedir? Hiç düşündünüz mü? Benim buradan çıkarttığım sonuç şu oluyor. Şimdi akıl yoluyla düşünelim. Yaratıcı bir bilinç var. Ben her yayınımda bunu söyledim. Devamlı tekrara düşüyor olabilirim. Ama takdir edersiniz ki benim geçmiş yayınlarımı izlememiş ve ilk defa izleyecek bir kişiye bu bilgiyi de benim kendi yolculuğumla ilgili vermem lazım ki beni şu anda dinlediği için. Ben bulutların arasına oturmuş aksakallı bir dede profilinde bir Allah'a, bir yaratıcıya inanmıyorum sevgili arkadaşlar. Daha öncesinde de bu örneği vermiştim ve defalarca da okuma yapmıştım. Benim Allah tanımım, Tanrı tanımım, kaynak bilinç, en yüce olan bu tanımım Allan Kardec'in Ruhlar kitabında Tanrı nedir sorusuna verilen cevapla çok başka bir noktaya evrildi. Yani maddesel olmayan bir Allah bilincine ve orada şunu söylüyor. Yaratılışa dair en yüksek zeka ve bilinç yaratılmış olan her şeyin ilk sebebi. Yani şu demek, her şeyden önce bir bilinç vardı. Yani bizim aslında evrim dediğimiz şey bilincin kendi varlığını tanıması. Şimdi size soruyorum. Siz tanrısal bir bilince sahipsiniz. Bunu da en yüksek farkındalıkla yaşadığınızı düşünün. Tek başınasınız. Sınırsız bir gücünüz var. Sınırsız bir zamanınız var. Bunu nasıl deneyimlersiniz? Kendi form olmayan, herhangi bir form almamış, sadece saf bilinç olan en yüksek tanrısal vasfınızı nasıl deneyimlersiniz? Bu vasıfları deneyimleyebileceğiniz bir form içerisine kendinizi alarak, yani ruhun aslında kendi tanrısallığını unutması demek, en yüksek titreşimdeki frekansının titreşimini düşürmesi demek. Çok yoğun olan enerjiyi yoğunlaştırması ve form haline bir maddesel katı forma alması demek. İşte bu sebeple değerli arkadaşlar, bizler veya diğer boyutlardaki dostlarımız, dünya dışı zeki yaşam bu sebeple form almıştır. Yani şunu hiç sorguladınız mı? Benim bütün bedenim hücrelerden oluşuyor ama o hücreler benim kalbimi oluşturuyor. O hücreler benim akciğerlerimi oluşturuyor. O hücreler benim karaciğerimi oluşturuyor. O hücreler benim midemi oluşturuyor. O hücreler benim gözümü, kulağımı oluşturuyor. Ama hepsi tek bir hücre değil mi? Peki bütün bu benim biyolojik yapımı ve fizyolojik işleyişimi sağlamasının sebebi nedir? Her bir hücrenin farklı bir bilinçte vazife yapması. Hiç düşündünüz mü? Bakın bastıra bastıra söylüyorum. Neden hücreler böyle bir biyolojiyi yaratmışlardır? Böyle bir evrimleşme yaşamıştır bizim bedenimiz? Neden duygusal fenomenlere karşı kimyasal varlığımız değişiyor? Demek ki burada aslında ezoterik öğretilerde hep söylenilen bir bilgi tamamıyla karşılık buluyor. Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir. Aslında biz
tamamıyla Allah bilincinin yansımalarıyız. Onun yoğunlaştırdığı ve bizzat o bilinç içerisindeki bütüne, tanrısal bilinci unutturarak tekrardan bir keşif sahası yarattığı formlarız biz. İşte bu sebeple ondan geldik, ona döneceğiz diye kendi bir öğreti paylaşmıştır. Ondan geldik, ona döneceğiz. Zaten oyduk. Ve o olduğumuz saflık haline tekrardan döneceğiz. İşte bu sebeple enkarne oluyoruz. İşte bu sebeple hiç kimsenin karakter yapısı, deneyimleri, kazanımları, kaybedişleri, aile yapısı, evlilik hayatı, çocuklarıyla olan ilişkileri, maddi durumu birbirine tam olarak benzemiyor. Hayat görüşü, bilinç hali, duygusal hali birbirinin aynısı değil. İşte bu sebeple bütünü aslında biz temsil ediyoruz. İşte bu sebeple dünya gezegeni yoğun bir dualite, yoğun bir karmaşıklık içerisinde bize ruhundan üfleyerek buraya yollamıştır ve tüm boyutlar arası aleme de ben ona nurumdan üflediğimde secde edin demiştir. Buradaki secdenin tek bir karşılığı aslında tüm boyutların birbirine hizmet halinde olması, tüm boyutların birbirini yukarıya doğru yükselmesiyle ilgili bir çaba içerisinde olmasıdır. Sevgili arkadaşlar, işte bu sebeple Allah bilinciyle uyumlu olanlar tüm boyutların üzerinde yürür. Allah onun gibi olmamızı istiyor. Bunu normalde insanlar şirk olarak adlandırıyor. Yahu ben neden şirke düşüyorum? Ondan geldim, ona döneceğim. Ben ona nurumdan, ışığımdan üflediğimde tüm melekut secde etsin. Ya bir düşünsenize, bizdeki kıymet nedir? Sadece ne yaptığını bilmediğimiz ibadetlerle mi bu olacak? Ne yaptığını bildiğimiz ibadetlerle anca buna ulaşabileceğiz. Allah'ın bize yüklediği ve verdiği değeri keşfetme ile ilgili bir mücadele içerisinde olacağız. Ben ondan geldim, ona döneceksem, bizzat onun yansıması olduğumu kabul etmek neden şirk olsun? Bu nasıl bir saygısızlık anlayışı? Ama günümüzün en büyük sorunu. Korku ve endişeyle yaşanan bir Allah-kul ilişkisi veya Tanrı-enerji ilişkisi veya kaynak-bilinç ilişkisi. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Ben korkarak değil, sizler de korkarak değil, en yüksek sevgiyle bu ilişkiyi yaşayarak ancak Allah bilinciyle rezonansa girebiliriz. Bir düşünsenize. Eğer bu korku içinizde ta dedelerden, ailelerden bize böyle bir korku işlenmemiş olsaydı, ben bu konuda belki şanslı biri olabilirim. Hiçbir şekilde böyle bir korku unsuru işlenen bir ailede bulunmadım. Benim de ailemin benim üzerimdeki vazifesi buydu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama eğer öyle olmasaydı da gerçekten bu kadar kaynak araştırdım. Yaklaşık 10 yıldır bu ilimlerle ilgileniyorum. Bu ilimlerin seanslarını ve danışmanlığını yapıyorum. İnsanlara faydalı olmak adına bu yayınları paylaşıyorum. Ve size soruyorum. Bu korku ve endişeyle olur mu sevgili arkadaşlar? Olmaz, olamaz. Ben korkmadıkça o daha fazla benim ona yaklaşmamla ilgili bana vesileler gönderdi. Çok samimi söylüyorum, bütün hayatım böyle geçti. Ben ne kadar ona koşulsuz ve teslimiyetli yaklaştıkça aslında onun bir cezalandırıcı değil, bütüne ait enerjinin bizzat kendisi olduğuna ve bizim de onun hücreleri olduğumuzu keşfetmeye yönelik adım attıkça bilinç açılımı noktasına bana hep daha fazlasını verdi.
İnanmayın korkmanız gereken bir Tanrı ile ilgili size anlatılanlara. İnanmayın Allah'a yürümenin tek bir yolu olduğunu size söyleyenlere. İnanmayın sadece dini okumadan, anlamadan, sadece belli bir gruba hitap eden insanların söylediklerinin doğru olduğuna. Ben kendi yayınlarımda bile söylüyorum. Benim söylediklerimi de hakikat kabul etmeyin. Ama deneyimleyin. Benim söylediklerimi koşulsuz şartsız iman etmenize gerek yok. Her şeyden önce ben kimim ki? Ama ben yürüdüğüm yolu size anlatıyorum. Değerli arkadaşlar. Ve dönem öyle bir dönem ki, bakın anlattığım konuların bile artık frekansını yükseltmeye çalışıyorum. Artık sondayız. Dünya misli misli üzerimize geliyor. Ve maddenin ötesinde bir bilinç halini bizde aktif etmek için durmuyor yerinde, durmuyor. Ekonomik, psikolojik, jeolojik, iklim, insanların tahammülsüzlüğü, insanların hayatları ile ilgili endişeleri ve korkuları artık bu basamağın üzerine çıkmamız gerektiğini bize anlatıyor sistemin tamamı. Bizim Allah diye iman ettiğimiz o en yüce bilinç diyor ki artık maddenin ötesine geçin. Buralarda dolaştığınız sürece alacağınız şimdiki içerisinde bulunduğumuz dönemin daha ötesinde olmayacak. Çünkü biz yarattık. Eğer biz o bilincin parçasıysak ve o bilinçle zaten yaratıp o bilince ondan geldik, ona döneceğimiz deneyimleri aktive ediyorsak, biz ilerleyemediğimiz sürece sistem bizi arkadan zorla itmeye devam edecek. Anlamamız gereken yer bu. İşte Allah bilinciyle uyumlu olmak demek, Allah'ın yasalarıyla yaşamaya ve onun bize hayat yoluyla verdiği dersleri anlamamız gerek. Asıl teslimiyet budur. Allah'a teslim olmak demek ne gelirse Allah'tandır. Ya ne gelirse Allah'tandır da kader sistemini ve bilincin özgür iradesini sistemin ve yasanın dışında bırakamazsın. Allah bunu istemiyor bizden. Allah onun bilinciyle, onun bütüne ait en yüce haliyle rezonansta bir hayat yürümemizi istiyor. İşte bu şekilde ancak ona döneceğimiz noktayı aktive edeceğimizi bize söylüyor. Bakın bütün dinlerdeki Allah tanımına veya Allah'la ilgili açıklamalara. Hiç Allah, bakın ben buradayım kullarım diyor mu? Hiç kendisini gösteriyor mu? Bizimle olaylar ve yaşam şeklimiz yoluyla iletişim kuruyor. Beklemeyin aksakallı bir dede. Beklemeyin UFO'ların gelip de bize Allah'ı göstereceğini veya farklı bir noktada bize tekamül sıçraması yaşatacaklarını. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde farkındalıklı bir şekilde ona döneceğiz. Onun yansıması ve hücreleri olduğumuzu anlayacağız. Korku ve endişenin üzerinde bir yürüyüş halinde olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, çok düşünmenizi rica ediyorum. Çok fazla araştırmanızı rica ediyorum. Çok fazla okumanızı rica ediyorum. Kendi varlığınızı okuyun. İlle bir kitap alın, okuyun. Tabii ki de çok önemli. Kitap okumak insanın yolculuğunda mükemmel kapılar açıyor. Ama böyle bir alışkanlığınız yoksa veya hani en azından şunun arkasına sığınıyorsanız bunu bu şekilde söylemek zorundayım. Hani ya ben bu zamana kadar okuyamadım, okuyamıyorum. Kendi varlığınızı okumaya çalışın en azından. Bu konu başlığı ile ilgili sevgili arkadaşlar paylaşacağım bunlar. Her hafta temenni ettiğim gibi sizler de
yeni bir bakış açısı, yeni bir farkındalık alanı, yeni bir düşünce yolculuğu aktif etmek istiyorum. Umarım başarıyorumdur. Başardığımı umuyorum. Güzel yorumlarınızı görüyorum. Ama her birine de cevap veremiyorum. Lütfen bu konuda bana gönül koymayın. Çok yoğun bir tempo içerisinde bu dönemde hayatımı yürütüyorum. Bu haftalık söyleyebileceğim bunlar. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.